Kanka bu domates çorbası vardı ya, ne oldu o? Abi onu Van Gogh'a attık biz. Püre de bitmiş. Onu da Monet'e sürmüştük ya. Tırnak içinde iklim aktivistleri son haftalarda ünlü tablolara boya atarak kendilerini lüks arabalara zincirleyerek ilgi çekmeyi başardı. What is worth more? Art or life? 14 Ekim'de Van Gogh'un ünlü Ayçiçeği tablosuna domates çorbası atarak meşhur olan Just Stop Oil, yani petrole son verin artık adındaki organizasyon, en sağlıklı dikkat çekme yönteminin tarih ve kültüre zarar vermek olduğunu düşünüyor. Bağırıp çağırmadan önce kendilerini yapıştırıcıyla ellerinden kollarından duvara yapıştırıyorlar. İklim krizindeyiz, hayat tarzımızı değiştirmemiz lazım diyorlar. Peşinde oldukları şey medyada yer bularak insanların küresel ısınmayı konuşması. Üzerine domates çorbası attıkları eserlerin zaten koruyucu camı var, silinince geçiyor. İnsanların onlarla dalga geçmesi, sinirlenmesi, Allah akıl fikir versin demesi umurlarında değil gibi gözüküyor. Peki bu grubun ardında başka bir şeyler mi var? Bu videoyu yapıyorlarsa vardır diye tahmin ediyorsanız haklısınız. Gelin tarihin en absürt protesto girişimlerinden birini ve perde arkasındaki olası karanlık amaçları inceleyelim. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Just Stop Oil nasıl bir organizasyon ve kim tarafından fonlanıyor? Bu soruların cevabı bizi gerçeklere yaklaştırabilir. Bu senenin başında kuruldular ve tüm fosil yakıt tüketiminin bitirilmesi misyonları. Temiz ve yenilenebilir enerjiye geçelim, gezegenimiz daha sağlıklı olsun. Gayet makul bir amaç gibi gözüküyor. Kim gezegenin kullanılamaz hale gelmesini ister ki? Kurucusu ve başındaki kişi Roger Hallam. 56 yaşındaki Hallam, gezegenin geleceği için ambulansların önünü kesip trafiği durdururken Galler'deki çiftliğinde 6 tane dizel aracın olduğu da raporlandı. Amaçları iyicil gözükse de yöntemleri birçok insanın tepkisini çekiyor. Van Gogh resmine çorba atmışlar, hemen elektrikli araç alayım diyecek biri olur mu sizce? Olmaz muhtemelen. Hele resimleri vandalize etmek dışında bir de otobana kendilerini yapıştırıp trafiği kitlemeleriyle insanları çileden çıkarmalarının farkındalığı nasıl olumlu yönde yükselteceğini sanıyorlar acaba? Neyse ki Türkiye'de yapmamışlar böyle mi? Biz İngilizler gibi tepki vermezdik muhtemelen. Bu eylemlerden sonra aktivistlerden 500'ü gözaltına alınıp 7'si tutuklandı. Doğayı çok seviyorlarsa tarihteki en yetenekli sanatçıların ürettiği değerlere zarar vermek yerine hep birlikte bir sahili ya da ormanı temizleme organizasyonu yapabilirler mesela. En azından pozitif bir katkıları olur bu şekilde. You have the right to protest on the side of the street. You are unlawfully in the middle of the street. It's utterly outrageous. It's selfish and you are putting people's lives at risk. Gençlerin bu şekilde organize olup seslerini duyurabilmeleri için kaynağa ihtiyaçları var. 4,5 milyon dolara yakın bağış toplamışlar. Peki Just Stop Oil'in en büyük bağışçılarından biri kim? Eileen Gary. Tarihle ilgili olanlar için soyadı tanıdık gelebilir. Çünkü dedesi J. Paul Gary bir petrol baronuydu. 1950'lerde ABD'nin en zengin insanı olan Gary'nin petrolden elde ettiği servetle torunu petrolü durdurun organizasyonuna milyonlarca dolar veriyor. Just Stop Oil'in her organizasyonu da tabii istedikleri gibi gitmiyor. Belki de bu ilgi budalalarına en güzel yanıtı Porsche'nin verdiği gibi vermek. Porsche Müzesi'ne gidip kendilerini yere yapıştıran aktivistlere onlar ilgi göstermeyip kaloriferi ve ışıkları kapatıp gitmişler üstlerine polisi aramak yerine. Neyse bu videoyu bitirmeden onaylamasak bile bir de onların bakış açısına yer vermek tarafsızlığın gerekliliği olsa gerek. Biz daha önce imza topladık, barışçıl şekilde gidişatın kötü olduğunu söylemeye çalıştık ama bizi duymadınız. Çünkü medyada görünemedik diyorlar. Ve mecburen bizi medyada görebileceğiniz şekilde protesto ediyoruz. Çünkü acil bir durum bu. Ve bütün siyasetten, savaşlardan daha önemli. Eğer karbon emisyonlarını şimdi azaltmazsak üzerinde savaşacak bir dünya kalmayacak diyorlar. İsterseniz bizden nefret edin ama bu konuyu konuşun diye ekliyorlar. Tabii acaba bilim ne diyor bu işe? Suç Van Gogh'ta mı? İklim krizi diye bir şey varsa sorumlusu kim veya kimler?
İklim bilimine göre ne kadar çok fosil yakıt yakarsak o kadar karbondioksit atmosfere salınır. Atmosferde ne kadar çok karbondioksit olursa dünyanın sıcaklığı da o kadar artar. Karbondioksit çünkü atmosferde birikiyor. Yani fosil yakıtların azaltılması şart. Sıcaklık artışının limiti 2 santigrat derece. Dünya 2 derece ısınırsa tüm ekosistem bozulabilir. Mercanların ölüşüyle başlayan süreç, deniz sularının yükselmesiyle hem insanlar hem de hayvanlar için keyif kaçırıcı bir yere götürebilir işi ve çok hızlı bir şekilde. Moral bozmak gibi olmasın ama şu anki gidişatta göstergeler zaten oraya doğru gittiğimizi gösteriyor. Denge bozulmasının devamıyla ekstrem hava durumları, yani seller, yangınlar artabilir. Bu meşhur Paris Anlaşması da zaten bu durumun önüne geçilebilmek için yazılmıştı. En azından görünürde. Sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için tüm ülkeler bu anlaşmayı imzaladı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji kriziyle kışı atlatmaya çalışan insanlara daha az petrol ve doğalgaz çıkaralım, yenilenebilir enerjiye geçelim demek pek pratik gözükmüyor. Ama tüm siyasi krizlerden daha acil ve önemli bir problem olduğu da ortada gibi. Natural disasters becoming more and more intense, more frequent, with more devastating consequences. The dramatic impacts of drought in different parts of the world. All this is creating a situation that is a real threat to humankind, and we are not doing enough. Tabii karbon emisyonlarını azaltalım ama nereden başlamak daha mantıklı? Araba yerine otobüse binsek ne kadar pozitif bir değişim yaratabiliriz? Mesela Taylor Swift özel jetiyle 7 ayda yaptığı seyahatlerde 8293 ton karbon salınımına sebep olmasa dünya daha temiz bir yer olur muydu acaba? Ya da olay tüketimle mi ilgili ve böyle düşünmemiz için birileri çalışma mı yapıyor? 2000'lerin başında büyük bir reklam kampanyası yapılmıştı. Sokaktaki insanlara karbon ayak iziniz ne kadar biliyor musunuz deyip bilmeyenlere ortalama söylendi ve insanların şok içinde küresel ısınmanın suçunu kendilerinde aramasına izin verildi. Tabii ortalama dudak uçuklatsa da Oxfam araştırmasına göre en çok kazanan %1'lik kesim, en az kazanan %50'lik kesimin sebep olduğu karbonun 2 katına sebep oluyor. Reklam kampanyasının ardında da zaten petrolde ve BP vardı. ExxonMobil'de BP gibi iklim krizi bireysel tüketicilerin problemidir. Şirketlerle alakalı değil mesajını yaymak için milyonlarca dolar harcadı. Tüketimi kısma kampanyaları yerine sorunun kaynağını üretimdeki açgözlülükte arayabiliriz. Sanayi üretimi karbon salınımının %34'ünü oluşturuyor. Her uçak kalktığında kullanılan yakıtı sağlayan bir şirket var. Onlar da ellerinden geldiği kadar fosil yakıt kullanılması için gece gündüz çalışıp suçu başkalarına atacak fonlamalar yapıyor. Bu fonlamalarla birlikte kamuoyunun görüşünü değiştirip kendilerine uygun siyasi koşullar yaratıyorlar. Son dönemde özellikle Avrupa'nın enerji yasalarına çocuk denebilecek aktivistlerin çalışmaları epey etki etti. Örneğin Greta Thunberg öncülüğünde düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek Hollanda'da tarımla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Suç petrol şirketlerinde değilmiş, ineklerdeymiş. Ve ineklerin saldığı metan gazını azaltmak için hayvancılıkla uğraşanlara üretimi yarıya indirmeleri emredildi. Yani bu tamamen teori olmakla birlikte Just Stop Oil, petrol şirketlerinin sahte bayrak operasyonu olabilir. Kamuoyunu aktivistlerden nefret ettirip dikkati tarıma yönlendirmek ve iklim krizi bahanesiyle üretimi kısmak da Great Reset'i hatırlatıyor. Bakalım protestoların sonucunda nasıl yasal düzenlemeler gelecek ve bundan kim faydalanacak? 14 Ekim'de Van Gogh'un ünlü Ayçiçeği tablosuna domates çorbası atarak meşhur olan Just Stop Oil, yani Petrole Son Verin Artık adındaki organizasyon